Dünya tarihinde konuşabilen bir fotoğraf olsaydı, o fotoğraf kesinlikle bu gördüğünüz olurdu. 16 yıl görev aldıktan sonra geçtiğimiz yılın sonunda görevini bırakan Angela Merkel'in dominant yapısı fotoğraftan çok net görülebiliyor. Almanya medyasının deyimiyle ebedi şansölyenin gidişi de fotoğrafın yapısına birebir uygun. Çünkü o gittikten sonra Avrupa'nın liderlerine de bir haller oldu. Merkel'in görevi bırakması bir domino etkisi oluşturmuşa benziyor. Peki durum gerçekten öyle mi? Gelin yakından bakalım. 2018'de Kanada'da çekilen bu fotoğraf dünya kamuoyunu uzunca süre meşgul etmişti. Günümüzde fotoğrafta olup görevini sürdüren sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kaldı. Hemen yanında görülen İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit düğümünü çözemeyince koltuğu devretti. O koltuğu devrettiğinde Merkel halen görevinin başındaydı. Başkan Trump görevi Joe Biden'a bırakırken Japonya tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan Shinzo Abe, sağlık koşullarını gerekçe göstererek görevi 2020'de bıraktı. 8 Temmuz 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu ise hayatını kaybetti. İkinci defa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen genel seçimlerde Ulusal Meclis'te çoğunluğu kaybetti. Çoğunluk için 577 sandalyeli meclisin 289'unu alması gerekiyordu. Macron'un partisinin milletvekili sayısı 245'te kaldı. Belki koltuğunu korumayı başardı ama hayata geçirmek istediği reformlar çoğunluğu kaybetmesiyle zora girdi. Takvimler 2019'u gösterirken İspanyollar son 4 yılda 3. defa sandığa gidiyordu. Dönemin Başbakanı Mariano Rajoy, Haziran 2018'de parlamentoda düzenlenen güven oyu yoklamasından başarıyla çıkamadı. Halk Partisi'nin yolsuzluk skandalıyla sarsılması yüzünden iktidarı son bulurken Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sánchez yeni başbakan oldu. Ülkenin gündemi Katalonya özerk bölgesiyle yaşadığı sorunlar, ekonomik kriz, pandemi etkisi nedeniyle bir türlü durulmasa da siyasi olarak nispeten daha düz bir çizgide ilerliyorlar. Son istifalara gelelim. Bugünlerde bu iki ismi sürekli duyuyoruz. Mario Draghi ve Boris Johnson. 1,5 yıldır geniş katılımlı bir koalisyon hükümetine liderlik eden Mario Draghi, ortakların güven oynamasından çekilmesinin ardından bir hafta içinde ikinci defa istifasını sundu. İlk istifa Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından kabul görmese de ikinci istifa onay aldı. Buna göre İtalya 25 Eylül'de erken seçime gidiyor. Şubat 2021'de küresel salgın Covid-19 ve salgının ekonomik, toplumsal etkilerinin büyük hasara yol açtığı İtalya'da başbakan olarak atanmıştı. İtalya kamuoyu ise istifadan oldukça rahatsız görünüyor. Draghi, Avrupa yanlısı bir siyaseti benimsemiş ve Avrupa Merkez Başkanı olarak görev almıştı. Draghi'nin ayrıca üst düzey destekçileri de var. Avrupa Birliği yasta desem yerinde bir tespit olur. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in yaptığı Avrupa'nın Mario gibi liderlere ihtiyacı var çıkışı bu tespiti doğrular yöndeydi. İlk istifasını geri çektikten sonra Portekiz Başbakanı António Costa'nın teşekkür mesajı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un büyük İtalyan devlet adamını kaybetmenin yasını tuttuğunu açıklaması bu tezi doğrulayan diğer detaylar olarak öne çıktı. İtalya'da popülist bir liderin seçileceği yönünde büyük bir fikir birliği var. Ekonomiden borçlara, Rusya'ya karşı tavırdan Avrupa Birliği'ndeki konumuna kadar bir dizi problem yeni başbakanın ajandasının ilk yapraklarına yazıldı bile. Küçük bir detay ekleyip İtalya'dan ayrılalım. Siyaset dışından gelen Draghi, görevi başbakanlık maaşını ve tazminatını almamak kaydıyla kabul etmişti. Şimdi rotamızı çizmeden kuzeye, İngiltere'ye çevirelim. Çünkü burada da işler karışmış durumda. 2019'da Brexit söylemleriyle öne çıkan ve dönemin başbakanı Theresa May'den koltuğu büyük bir zaferle devralan Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğini bıraktığını resmen duyurdu. Böylece başbakanlık görevinde 3 yıldan az bir süre kalabildi. Görevi bırakma süreci 2 bakanın istifasının ardından başladı. Kabinedeki 5 bakan ve 50'nin üzerinde bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası ile ivmelendi. Partinin kontrolü kaybettiği öne sürülürken istifa mektuplarında yönetime duyulan güvensizlik ve yetkin bir yönetim olmaması yönündeki beyanlar öne çıktı. I know that there will be many people who are relieved and perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know. Ülkedeki en belirgin sorun grevler ve ekonomi olarak açıklanıyor. Sorumlu olarak da Johnson ve onun politikaları gösteriliyor. Çoğu gazete istifayı olumlu olarak görürken Başbakanın istifasından duyulan rahatsızlığı manşetine taşıyan gazeteler de var. Daily Express, Boris Britanya'ya özgürlüğünü geri verdin derken The Sun gazetesi Brexit için teşekkürler manşetini tercih etti. Merkel'in halefi Almanya şansölyesi Olaf Scholz da yükselen enerji fiyatları ve enflasyonla başı dertte olan bir diğer lider. Mevcut durumun birkaç ay içinde bitmeyeceğini söylemesi ülke içindeki homurdanmanın yükselmesine neden oldu. Yaklaşık 13 yıl önce borç krizi nedeniyle iflasın eşiğine gelen Yunanistan'ın kurtuluş reçetesinde olduğu gibi Covid-19 etkilerinden kurtuluşun da
Avrupa Birliği içinde ortak bir çözümden uzak olduğu görülüyor. Almanya, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya'da Avrupa Birliği karşıtı siyasi partilerin güçlenmesi, hatta iktidarı zorlaması ortak adım ihtimallerini oldukça düşürmüşe benziyor. Toplumlar başka bir ülke için borçlanmaktan kaçınmak isterken aşırı sağın oldukça güçlendiği görülüyor. 2021 Ocak ayında patlak veren vergi skandalı nedeniyle siyasi bir açmaza giren Hollanda'da hükümet 299 gün sonra kurulabilmişti. Bu siyasi krizin ardından çiftçiler azot emisyonunu azaltmaya yönelik alınan kararları protesto etmeye başladı. Çiftçilerin traktörlerle yol ve gıda depolarını kapatmaları market raflarının boş kalmasına neden oldu. Haziran'da başlayan protestolar hala bir sonuca bağlanmış değil. Hükümetin büyük azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle ineklerin sayısını azaltma kararı alması protestoların en önemli gerekçesi olarak gösteriliyor. Protestoların hükümeti nasıl etkileyeceği ise bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Avrupa Birliği bir bütün olarak dünyanın en zengin ve en büyük ekonomisine sahip. Bir diğer ifadeyle dünya servetinin neredeyse 1/3'ü bu birlikte yer alan ülkelere ait. Salgının ekonomik sonuçları, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatlarındaki artış, lojistik hizmetlerdeki aksamalar. Sebep olarak birçok neden sıralamak mümkün. Avrupa ekonomisinin büyüklüğünü de düşünürsek henüz adı konulmamış olsa da bir kriz döneminden geçildiği kesin. Tam bu noktada küresel ekonomi için resesyon beklentilerinin en üst düzeyde olduğunu belirtmemizde fayda var. Resesyon terimi makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın 2 veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumu için kullanılıyor. Yani ekonomilerin bu dönemde büyüme yerine mevcudu koruma politikalarına yönelmesi muhtemel. Liderlerin koltuklarını birer birer devrettiği Avrupa'da birkaç senaryo konuşuluyor. Şimdi de onlara mercek tutalım. Bloomberg 2022'de iyimser bir senaryonun tutmayabileceği konusunda bir uyarı yayınladı. Bu karamsar senaryolar arasında küresel ekonomiyi enflasyondan Fed'in sıkışmasına, piyasalarda yeni bir krizden gıda fiyatlarının neden olacağı toplumsal tepkilere, süper güç savaşlarından Avrupa'da siyasi çalkantılara kadar birçok risk bekliyor. İlk senaryoya göre Euro bölgesinin resesyona girmesi demek siyasi bir çıkmazın da habercisi. İngiltere ve İtalya'da gördüğümüz istifaların bir dalga haline gelmesi Avrupa Birliği ülkeleri için kaçınılmaz bir gerçek olarak görülüyor. Siyasi istikrarsızlığa eklenecek farklı sebeplerle ekonomideki zorluğun artmasının da elbette sonuçları olacaktır. Dünyanın en büyük ekonomisinin çökmesi küresel bir etkiyi de ne yazık ki beraberinde getirir. 1929'da yaşanan büyük buhranın daha büyük ve şiddetli hali. Böyle bir senaryo bizi korkutsa da şu an için olma ihtimali çok zayıf görülüyor. Diğer senaryoysa yine salgın ve onun sonuçlarıyla ilgili. Covid-19 döneminde kesenin ağzını açan hükümetler ekonomilerini düzeltebilmek için kemer sıkmaya başlayacak. Buna göre kamu harcamaları azalacak. Enflasyonla mücadelede başarı elde edilecek. Alınan önlemlerin sonuç vermesiyle birden olmasa da yavaş yavaş olumlu havanın etkisi de girilecek. Rusya-Ukrayna savaşının son bulması da yine çözüm için gösterilen fakat etkisinin hala tartışıldığı bir senaryo olarak görülüyor. Yaptırımların son bulması, enerji krizinin yol açtığı bilinmezliğin giderilmesi Avrupa için şu an önemli bir detay olarak görülüyor. Küresel sistemin tümünü tehdit eden bu durumdan çıkış için beklentilerden parasal genişlemeye, faiz indiriminden yatırımcıların alacağı riske kadar birden fazla olgunun bir araya gelmesi gerekiyor. Merkel ile başlayan domino etkisinin aslında küresel ekonomi ile doğru orantılı olduğunu, yıkıcı etkilerinin de sadece Avrupa'da değil, küresel ölçekte hissedileceğini rahatlıkla söyleyebilirim.